Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik bir borcam dolusu ağlayan pasta tarifim var. Fırın kullanmadan, kek hazırlamadan kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Saatlerce uğraşmadan bir borcam dolusu pastanızı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir dilimin asla yetmeyeceği oldukça hafif bir pasta oldu. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle irmikli muhallebimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı dolusu irmik, 3 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. Ocağıma aldım. Ocağımın altını açtım ve pişirmeye başlıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. İrmikli muhallebiler de hemen koyulaşmıyor arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha kaynatarak koyulaşmasını bekleyin. Koyulaştıktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. İçerisine bir paket şekerli vanilyamı ekledim. Eriyene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi irmikli muhallebimi hazırladım. Büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamı suyla ıslattım ve irmikli muhallebimi içerisine döküyorum. Üzerine spatula ile düzeltiyorum düzgün olması için. Kesinlikle suyla ıslatmayı unutmayın. Borcamınızı suyla ıslatın. Herhangi bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. İlla yuvarlak bir borcam olmasına gerek yok. Krem şantimi hazırlıyorum. Bunun için bir paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt kullandım. Karıştırma kabımın içerisine aldım. Koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyorum. Soğuk süt kullanmanız oldukça önemli. Kıvam alması açısından daha çabuk kıvam alıyor soğuk süt kullanırsanız. Daha çabuk koyulaşıyor. Bu şekilde hamur yoğurma makinemin kenarı vardı arkadaşlar. Üzerine kapattım etrafa sıçramasın diye. Etkili oldu mu derseniz biraz etkili oldu açıkçası. Etrafa çok fazla sıçramadı. Krem şanti çırparken çok fazla sıçrıyor çünkü. İrmikli muhallebim soğuduktan sonra iyice soğuması gerekiyor. İyice soğuduktan sonra krem şantimi üzerine sürüyorum. Krem şanti sıcağı gördüğü zaman eriyebiliyor arkadaşlar. Bunun için iyice soğutmanız gerekiyor. Her yerine eşit miktarda dağıtarak spatula ile düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımın ilk aşamalarını bitirdim ve buzdolabıma koyuyorum. Çikolata sosumu hazırlayıp soğutuncaya kadar bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 500 ml sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Çikolata sosumu ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum kaynadı, ocağımdan aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu da kahvaltılık sürme çikolata ekliyorum. Eğer kahvaltılık sürme çikolatanız yoksa normal çikolata da kullanabilirsiniz. Hiçbirisi yoksa kullanmadan da hazırlayabilirsiniz.
Çikolata sosumu hazırladım ve soğuttum arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra tatlımın üzerine gezdiriyorum. 500 milim süt ile hazırlamış olduğum çikolata sosum tam geldi. Kesinlikle tam tutan bir tarif, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat dinlendiriyorum. Pastamın üzerini fındık ile süsledim. Fındık parçacıklarını üzerine serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Bu arada tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi de yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ayrıca tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Benim çok fazla vaktim yoktu. O yüzden buzdolabında çok fazla bekletemedim. 1 saat, en az 1 saat bekletmeniz yeterli. Bu şekilde pastamı dilimliyorum. Dilimlerinizi daha büyük de yapabilirsiniz. Ben biraz daha küçük dilimler yaptım. Pastamı dilimledikten sonra artık servis etme aşamasına geçebiliriz. Fırın kullanmadan, kek hazırlamadan oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz en kolay ağlayan pasta tarifi arkadaşlar. Lezzetine hayran kalacaksınız. Denemeyen varsa kesinlikle denemeli. Oldukça hafif bir pasta, kesinlikle kesmiyor arkadaşlar. Pastamı hazırladım, kestim ve şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü de göstermek istiyorum. Gerçekten çok fazla ağlayan bir pasta oldu. Pastamı servis tabağıma koydum. Şimdi kıvamına da birlikte bakalım. Oldukça yumuşak bir kıvamı var. Çikolatayı seviyorsanız eminim ki bu tatlıyı da çok seveceksiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bu arada bizleri Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.